내 삶은 밑바닥 떨어진 어두운 터널 속을 걷고 있어 내게 잔인하고 두려운 하루를 홀로 버티고 있어. Herkese merhaba, ben Yurakari. Bu videoda Japonya'daki arkadaşım Yuki'nin ailesiyle tanışma anımı anlatacağım. Yuki ile nasıl tanıştığımı başka bir videoda anlatmıştım. Buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. G-Dragon konseri vesilesiyle tanışmıştık. Gerçekten iyi ki tanışmışım diyorum. Her şeyde çok yardımcı oldu. Önce ilk buluştuğumuz andan başlayayım. Osaka'da buluşmuştuk. İşte bana nerelere gitmek istediğimi falan sordu. Hani Japonya'da işte tek başıma gitmek istemediğim yerleri falan düşünüyordum ama o esnada o dedi ki başka bir şehre, görülmesi gereken Kyoto şehrine gitmek ister misin dedi. Tabii ki de başka bir şehre gitmek benim için, onunla gitmek çok büyük kolaylık olacağı için Kyoto'ya beraber gidelim dedim. Osaka'da bir yemek yedik. Ondan sonra Kyoto'yu gezmek istediğime karar verdim. Çünkü Japonya'da ne kadar şehir görsem benim için o kadar kârdı. Ki iyi ki gitmişiz. Çünkü dünyanın en güzel şehri olarak seçilmiş zamanında. Şimdi size de birkaç tane görüntü paylaşacağım. Kyoto'ya geldik. Yes. Okay. O görüntülerde de gidilmesi gereken bazı yerlere beni götürüyor. İşte bambu ormanı falan kocamandı. Çok güzeldi. Aşırı sakin ve gerçekten gidilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum ki mağazaları falan, yani mağazalarda satılan şeyler o kadar güzeldi ki, yani tam böyle Japonya'ya has ürünler vardı. Çok güzeldi. Ardından hani böyle akşama doğru falan dedi ki benim aileme bir yemek sözüm var. Bir Çin restoranında buluşacağız. Sen de gelmek ister misin dedi. Ben de hani Japon kültürünü en iyi nerede tanırsınız? Bir Japon ailenin yanında. Hani ailesiyle çok tanışmak istedim. Hani nasıl olacak? Nasıl, ne bileyim, hani çok merak ettim aralarındaki o etkileşimi, işte benimle tanıştıkları hallerini vesaire. Bu yüzden çok memnun olacağımı söyledim. Ondan sonra işte biz bayağı böyle gezdikten sonra tekrar Osaka'ya geri döndük ve bir Çin restoranına işte gittik. Onlar oradaydı diye hatırlıyorum. İşte babaannesi, annesi, babasıyla tanıştım. Hani diyorum ki başta hani ne diyeyim, nasıl davranayım falan. Hani tek bildiğim şey bir şey uzatırken veya selam verirken iki elini birden kullanmak, hafif eğilmek,
falan. Ben böyle eğle bir hal oldum. O kadar hani saygısızlık yapmamak için elimden o kadar geleni yapıyorum ki hani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir şey de söylemedi. Aşırı heyecanlandım ama hani ne kadar heyecanlandım, neden bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ama tek isteğim saygısızlık yapmamak. Bu yüzden hani işte baya böyle eğile selam verdim. Çünkü ben Japonca bilmiyorum. Onlar da İngilizce bilmiyorlar. Etkileşimimizi, iletişimimizi Yuki sağlıyor. Ben bir şey söylüyorum, o Japonca'ya çeviriyor. Onlar Japonca bir şey söyleyince bana İngilizce'ye çeviriyordu. Türkiye hakkında sorular sordular. İşte yanlış bildikleri bazı şeyler vardı. Yani böyle emin olmadıkları ya da hani emin olmak için bana sordukları. Onlar hakkında konuştuk. İşte Japonya'yı beğenip beğenmediğimi, işte neden geldiğimi falan sordular. İşte ben dedim sanırım bir ay boyunca Kore'de kalmıştım ve Japonya'daki 3. günüm falandı. Bunu duyunca bayağı cesaretlisin falan demişlerdi. Hani onlar da böyle hani normal karşılayacaklarını düşünüyorum ama hani bayağı iyi bir şeye kalkışmışsın, işte bunu yapmak için çok cesaretli olmak gerekli falan filan dediler bana. Ondan sonra dikkat etmemi falan söylediler. Japonya'da akşamları bazen çünkü güvenilir olmuyormuş sanırım. Ben geçe kalmamam gerektiğini falan filan söylediler. Bayağı düşüncelilerdi yani. Aşırı samimi, aşırı yakınlardı. Ya ben böyle bir şey görmedim. İşte benim ismimi falan söylemeye çalıştılar. Videosu var onun. O kadar tatlılar ki. İsmim birazcık zor söyleniyor. Bu yüzden hani söyleyemiyorlar. Dedim videoyu çekebilir miyim sizi? Çok tatlılardı ya gerçekten. Yes. Kurtulan. Hatta yemek siparişi verirken falan bana şey dediler. Yiyemediğin bir şey var mı, ona göre yemek siparişi verelim. Hani bunu düşünmeleri falan beni çok etkiledi. Ki hani yemediğim şeyler vardı. Onlar da bana eşlik etti. Dedi ki hani senin yanında yemeyelim. Hani biz de sana eşlik edelim falan diye kibarlık gösterdiler. Çok tatlılardı. Yemekten sonra da hani teşekkür etmek istediğimi söyledim Yuki'ye falan. Dedi sen teşekkür et falan dedi. Bana Japoncasını söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam arigato gozaimasu. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Sonra işte Yuki beni yolda bir yere kadar bırakmıştı. Eve dönmüştüm. Ama benim için gerçekten Japonya'daki en güzel günüm diyebilirim. Hani hiç beni yalnız hissettirmediler. Böyle beni aralarına aldılar falan, fotoğraf çekilelim dediler. O kadar mutluydum ki size anlatamam yani, orada böyle harika bir anı oldu benim için. Buradan Yuki'ye tekrar teşekkür ediyorum. Eğer doğru söylüyorsam Yuki arigato gozaimasu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir anımı daha sizlerle paylaştım. Bu arada yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımda bu Japon dokunuşlu makyajı paylaştım. Buraya tıklayarak veya kanalıma uğrayarak izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.